Selamlar. Bugün yakaza, gaflet uykusundan uyanmanın, bilince geçmenin yolunu konuşacağız. Bilinçaltından bilince hayata geçiş, bilinçaltının gizli hükümdarlığından arınmanın yolları konumuz. Bilinçaltı bildiğini okur, gizli hedefleri vardır. Her davranışımızın altında olumlu bir niyet yatar. Bu gizli niyeti çoğu zaman bilinç bilmez, bilinçaltı bilir. Sahneye koyar ve bir güzel hayatımız güya bu iyi niyet üstüne kurulur. Olaylar olur, yaşanır. Bunlar yaşanırken siz, hayır bunların olmasını istemiyorum, bunları yaşamak istemiyorum dersiniz bilincinizle. Ama aynı kısır döngü her seferinde yaşanır durur. İstemediğiniz olaylar başınıza gelmeye devam eder. Bilinçaltınızın gizli niyetini, inançlarını bulup değiştirmezseniz, sevmediğiniz olaylar tekrar eder durur. Bilinçaltının gizli niyetlerinin iki temeli var. Birincisi acıdan uzaklaşma, ikincisi zevke, keyfe yaklaşma. Bunları da kendi mantığına yani inançlarına göre belirliyor bilinçaltı. Kendince acıdan kaçarken genelde bizi daha derin acılara sürüklüyor. Şimdi örneklerle daha iyi anlayacaksınız bu gizli niyetlerin uygulanışını. Toplum önünde konuşmak istersiniz ama bilinçaltınız sizi korkutur. Oturduğun yerde başına bir iş gelir, hata yaparsın, rezil olursun der ve sizi konuşma yapmaktan vazgeçirir. Bilinciniz toplum önünde konuşmak istiyor. Bunun yararlarını, güzelliklerini görüyor. İlerlemesi için, başarması için, istediklerini elde etmek için, faydalı olmak için insanların önüne çıkıp konuşması lazım. Ya bilinçaltınız aynı fikirde mi? Hayır. O önceden deneyimlediği ufak da olsa bir rezil olma durumu yaşadıysa geçmişte, bir daha bunu yaşamamak için konuşmanıza izin vermez. Aşırı heyecan oluşturarak sizi kaçırır. Çünkü insanların önünde konuşmayı güvensiz olarak kaydetmiştir. Siz müdahale etmezseniz bunu asla değiştirmez ve size izin vermez. Ben ortaokuldayken okul bahçesinde kürsüden şiir okudum. Daha doğrusu berbat okudum ve rezil olduğumu düşündüm, utandım. O günden sonra bir daha toplum önünde hiçbir şey yapmadım. Yıllar sonra seminerler vermeye başlayınca korkudan, heyecandan öleceğim sandım. Bilinçaltımdaki kodlama şuydu: toplum önünde konuşmak güvensizdir, tehlikelidir, rezil olursun. Bilinçaltım beni korumaya çalışıyor. İnsanlara rezil olmak tehlikeli ve güvensiz. O zaman faydalarını boş ver. Önemli olan bu diyor ve içime korku salarak beni toplum önünde konuşmaktan uzak tutuyor. Ama ben bu inancı reddettim. Bilincim galip geldi. Çünkü bunu çok istiyordum. Tir tir titrememe rağmen, içimdeki sesin dur, yapma, etme, kaç demesine rağmen bilincim yap dedi ve ilk seminerimi verdim. Yıllar içinde heyecan da kaybolup gitti. Yerini güvene bıraktı. Artık bilinçaltındaki kodlamam şu: toplum önünde konuşmak güvenlidir, iyidir. Çok şükür şu anda toplum önünde konuşmak bana çok basit ve zevkli geliyor. Buradaki anahtar kelime güven. Bilinçaltı güvenli bulduğu, tehlike görmediği şeyleri yapmanıza izin verir. Güvensiz kaydettiği şeylerden de sizi uzak tutmak için her şeyi yapar. Kendimden bir örnek daha vereyim. 16-19 yaşlarımda karanlıktan korkardım. Tek başıma karanlıkta mutfağa bile gidemezdim. Evde akşam yalnız kalamazdım. Karanlıkta bir şey çıkacak ve bana zarar verecek sanırdım. Kimse beni su almaya ya da meyve getirmeye mutfağa göndermiyordu. Benimle daha çok ilgilenip korktuğum için benimle geliyorlardı. Beni yalnız bırakmıyorlardı. Beni sevimli buluyorlardı ve bu işime geliyordu. Bilinçaltım için bu güvenliydi ve beni korumaya almıştı. Aslında buradaki gizli niyetimi sonradan gördüm. Bilinçaltımın gizli niyeti ilgi görmek, çocuk gibi olmak ve tembellikmiş. Ama bir süre sonra bu korkumun bana zararlarının daha fazla olduğunu fark ettim. Birilerine muhtaç haldeydim. Korku beni her yerde engelliyordu. Beni zayıf, güçsüz bırakıyordu. Üstüne gidip korkumu yenmeliydim. Öyle de yaptım. Korkarak yavaş yavaş karanlıkta evin diğer odalarına gittim. Başta çok korktum, kaçtım. Ama yine devam ettim korkunun üstüne gitmeye. Bir süre sonra korku kaybolmaya başladı ve zamanla hiç kalmadı. Yani ikinci anahtar şu: kişi kendini korumaya alıyor. Evlenmek istemeyen kız düğün günü mide kanaması geçiriyor. Hastaneye kaldırılıyor, düğün iptal oluyor. Gelin kız hayır diyemeyen, haklarını savunamayan bir kız. İstemediği biriyle evlenmek üzere ve bilinçaltı onun yerine kendini korumaya alıyor, hastalanıyor. Böylece düğünden, evlenmekten kaçabiliyor. Başka birinden bahsedeyim. Babası uyurken babasının kulağını kesmeye çalışan çocuk var. Bunu niye yapıyor? Amacı babasına zarar vermek mi? Hayır. Önemli soru şu: bu davranışının sonucunda ne oluyor? İşte bilinçaltı bu sonuca ulaşmak istiyor. Üçüncü anahtar şu: sonuç ne?
Bilinçaltı bu yaptığıyla istediği sonucu elde ediyor. Sonuç, çocuk dikkat çekiyor, ilgi görüyor. Demek ki bilinçaltının gizli niyeti ilgi görmek, sevilmek. Eğer çocuk yaramazlık yaptığı zaman ona kızar bağırırsanız, hatta vurursanız, sonra da pişman olup çocuğu öper severseniz, çocuk bunu aynen böyle kodlar. Sevilmek için, bu sevgiyi almam için önce ilgi çekmem lazım, yaramazlık yapmalıyım, önce ceza, sonra sevgi gelir. Çocuk ailede böyle büyür. Sonra çocuk bunu bütün hayatına uygulamak ister. Okula gider, yine ortalığı karıştırır, ceza alır ama ardından öpücük sevgi gelmez. Çocuğun aklı karışır, daha şiddetli eyleme geçer. Bu yanlış davranışları çocuğa ailesi kazandırmış oluyor. Çocuk sonucu almak istiyor. Sonuç ilgi sevgiydi. Buna ulaşmaya çalışıyor. Mesela üniversite sınavına gireceği gece uyuyamayan öğrencinin gizli niyeti ne olabilir? Bilinçli olan tarafı uyumak istiyor. Uyuyup dinlenmek, zinde bir şekilde sınava girmek istiyor. Ama bilinçaltı uyutmuyor. Neden? Bunun iki nedeni olabilir. Öğrenci kendine güvenmiyorsa, yeterince çalışmadıysa ya da düşük puan alırım endişesi fazlaysa bir mazerete ihtiyaç duyuyor. Suçunu yönlendiriyor. Başarısız olursa mazerete hazır. Hiç uyumadan girdim sınava, başım ağrıdı, midem bulandı gibi mazeretler sunacak kendisine ve diğer insanlara. O zaman dördüncü anahtar, suçunu üstünden atma, kendini aklamak, bilinçaltının gizli niyeti. Sonuçta acı çekmek istemiyor. Bir mazeretin arkasına saklanması lazım. Böylece başarısız olursa kimse ona kızmasın. Öğrencinin ikinci uyuyamama sebebi şu olabilir. Sınav gecesi uyursa belli olmaz, uyuyakalabilir. Aman uyanık olmalıyım, uyanık kalayım, sınavı kaçırabilirim. Bilinçaltı risk almak istemiyor. Uykusuz sınava girmeye razı. Kendisini uykusuz yorgun bırakıyor çünkü az bile olsa risk alamaz. Sınavı kaçırırsa bir yıl beklemek zorunda kalır. Beşinci anahtar, kişi o davranışı ortaya koymazsa ne olacak? Kişi küçükken mükemmel olması için yetiştirilmişse, hata yaptığı zaman bedelini ağır ödemişse, başarısının önünde duran hiçbir riski kabul etmez. Kişi hata yapmaktan korkuyor. Hata riskini sıfırlamak için başka yönden bedel ödetiyor kendisine. Uyumadı, uyanamama, sınava geç kalma riskini almadı ama uykusuz, yorgun sınava girdi. Yanlış bir inanç kodlandığı zaman artık normal davranışlar sergilenmez. Hata yapmaktan korkmak, mükemmel olmalıyım inancı, her şeyi kontrol etmeliyim, hiçbir risk almamalıyım, her şey benim denetimimde olsun inancı, insanların dediklerini yapayım, uyumlu olayım inancı. Bunlar hep farkında olmadığımız ama bizim hayatımızı yöneten, hayat kalitemizi belirleyen bilinçaltımıza yerleşmiş düşünce kalıpları. Bunları fark edip değiştirmek hayatımızı değiştirecek, emin olun. Allah bu kadar katı kurallar koy, kendi canını oku falan demedi hiç kimseye. Yani kendi hayatımızı kendimiz çekilmez hale getiriyoruz. Sadece bunun farkına varıp değişim için adım atmamız gerek. Allah pek çok ayette akletmez misiniz, düşünmez misiniz diye soruyor bize ve en çok da cahillere kızıyor. Depresyondaki kişi devamlı uyumak istiyor. Rüya alemine kendini atma var bu uykuda. Hayat acı veriyor, uyanmak istemiyor. Altıncı anahtar kaçış. Bilinçaltı hayattan, insanlardan, olaylardan kişiyi kaçırmaya çalışıyor. Çünkü kişi o sırada gerçekleri hayatı kaldıracak durumda değil. Hayal aleminde oyalanması lazım. Depresyonda uyuyup durması sağlıklı mı? Değil. Ama bilinçaltı hayatı tehlike olarak gördüyse faydaya, zarara, sağlığa bakmaz. Kişiyi tehlikeden kaçırır. Güvenli bulduğu eve, uykuya hapseder. Çocuk hastalandığında ilgi görüyorsa sürekli hastalanır. Çocuk veya kişi için ev tehlikeli, güvensiz hale geldiyse evden kaçar. Evin dışı daha cazip hale gelmiş olabilir. O zaman o kişi evden uzaklaşır. Bazen kaçmak için o şehrin dışındaki bir hastanede tedavi edilebilecek bir hastalık bulur bilinçaltı kendisine. Bilinçaltı intikam da alıyor olabilir. Burada 7. anahtar intikam. Kinini, nefretini biriktiren ve bastıran kişi bir yerden sonra her şeyin ötesinde intikam duygusuyla taşarsa bilinçaltı diğer güvenlik önlemlerini intikam duygusunun altına iter. Önceliği bu nefreti boşaltmaya verir. Ne pahasına olursa olsun intikamı almak için kendine zarar da verse o işi yapar. Bunu yaparken bilinçli olduğunu sanır ama tamamen ipler bilinçaltının elindedir. Dönüşü olmayan hatalar yapabilir.
Başlarına gelen her ne kötülük varsa, kimden ihanet acı gördülerse o kişileri ve olayları suçlayıp kin duymak isterler. Oysa yaşadıkları bütün olaylar tamamen kendi terbiyeleri, ilerlemeleri, kötü huylarından arınıp kendilerini ve Rablerini bulmaları içindir. Boşuna yaşanmamıştır hiçbir şey. Birilerini suçlayarak, intikam peşinde koşarak hiçbir yere varamazlar. Ders almadıkça ancak başka insanlarla aynı tarz kötü olayları yaşamaya devam ederler. Ömürleri boşuna yaşanmış olur. Ali İmran suresi 134. ayette öfkelerini yenerler ve insanlardaki haklarından bağışlama ile vazgeçerler diyor. Allah iyi olmaya gayretli olan kulunun hakkını yerde koymaz. Onu asla yalnız bırakmaz. Bu yüzden önemli kararlar alırken intikam, kin gibi negatif duygular kalbinizi sardığında işin uzmanından yardım almak, bilen bir kişiye akıl danışmak, kararlarımızı bir parça sorgulamak gerekir. Ani, acele ya da öfkeyle, nefretle, kıskançlıkla hareket etmek sünnete de aykırıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem düşünmeden hareket etmezdi, istişareye çok önem verirdi. Artık etrafımızdaki insanlara bir daha bakalım, farklı gözle bakalım. Sabaha kadar içen sarhoş biri neden içiyor? Söylediklerini tekrar edip duran insan neden tekrar söylüyor? Sabahları ayakları ağrıyan adamın neden sabahları ayakları ağrıyor? Eşini döven adamın niyeti ne? Başta dedim ya, her davranışımızın altında olumlu bir niyet var kendimizce. Sizin davranışlarınızın ardındaki gizli kalmış olumlu niyetiniz ne? Ve bu olumlu niyeti nasıl kendi hayrınıza değiştirebilirsiniz? Formül: fark et ve değiştir. Bilinçaltı gizli niyet terapisi videomu izlemenizi tavsiye ediyorum. Ayrıca belirsizlik korkusu videomda ve astım hastalığı 2 videomdaki verdiğim terapileri uygulayabilirsiniz. Ya da güvenlik çemberini kırmak videomdaki olumsuz inançları kırma yöntemlerini kullanabilirsiniz. Körü körüne olumsuz inançların esaretinde bir ömrü harcamayın. Fark edin ve değiştirin. Siz de etrafınızdakiler de huzur bulsun, hayatınız değişsin. Bugünlük bu kadar. Paylaşın, başkalarına da şifa olsun. Sorularınız varsa bana yorumlar bölümünden ulaşabilirsiniz. Kalın sağlıcakla. Selamlar.